Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Green Hell'in Amazon'un Ruhları modunu oynamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde karşımızdaki mağaraları gezmiştik, buraları keşfettik. Büyük bir mağara vardı. Burada Muagi köyünün güvenini kazanmak için gereken görevleri yapmıştık ve 1000 üzerinden 285 güven kazanmış bulunuyoruz. Ve bugün de arkadaşlar Muagi köyünün güvenini kazanmaya devam edeceğiz. Haritanın üst kısımlarını, evet, geçtiğimiz bölümde şuradaki mağaraları gezmiştik ve buradan yukarıya doğru oynamaya devam ediyoruz. Çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yolda giderken karşımıza çıkan bu meyveleri, yiyecekleri, gıdaları alalım. Arkadaşlar bunlar bize lazım olacak. Bu arada yağmur yağıyor. Yağmur yağarken bir şey fark ettim arkadaşlar. Sülükler daha sık yapışıyor vücudumuza. Bu sülükleri çıkartmayı unutmayalım. Çünkü bunlar akıl sağlığımızı gideriyor. Akıl sağlığımız düştüğü zaman da oyunda sıkıntı yaşamaya başlayabiliriz. Evet, yolumuza devam ederken karşımıza çıkan yiyecekleri, gıdaları da topluyoruz aynı zamanda. Arkadaşlar çantamıza şöyle bir bakalım. Gıda için gereken yiyecekler, malzemeler çantamızda mevcut. Aynı zamanda her zaman lazım olacak olan bandajlarımız, pansumanlarımız, oklarımız, bunları da toplamış bulunuyoruz. Yine 2 adet mızrak aldık. Baltamız da var arkadaşlar. Gereken malzemeleri topladık, hazırladık ve şu anda geçtiğimiz bölümde girmiş olduğumuz mağaranın girişinin üst tarafında. Evet, buradan girmiştik. Bu mağaradan, mağaranın bu kısmından girmiştik. Buradan yukarıya doğru devam edeceğiz. Evet, Muagi köyü büyük bir dağ alanının, dağ eteklerinin tam ortasında bulunuyor arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru devam ediyoruz şimdi. Dağların çevresinden gitmeye ve buradaki mağaraları keşfetmeye başlıyoruz. Evet, çevremizden Varahalların da sesi geliyor. Mızrağımız hazır. Dikkatli bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Karşımıza her an çıkabilir. Evet, burada posta pansuman için gerekli olan malzemeyi de alıp yolumuzda ihtiyaç olabileceği için hemen bandajla birlikte pansuman hazırlayalım. Ne kadar çok pansumanımız olursa o kadar iyi arkadaşlar. Bu pansumanlar hem bizim için gerekli hem de yaralı olan Muagi üyeleri için gerekiyor. Biliyorsunuz ki onları kurtarmamız için bu pansumanlarla onları tedavi etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan bu dağların dibinden arkadaşlar, bu yoldan yolumuza devam ediyoruz. Karşımıza neler çıkacak? Evet, çok tehlikeli yerler, tehlikeli geçişler ve mağara girişleri arkadaşlar. Evet, burası bakınız geçtiğimiz bölümde Muagi üyesi bir kadını kurtardığımız şu karşıdaki yer ve burada büyük bir kamp vardı. Varahalı kampı vardı. Orayı yıkmıştık ancak bunlardan bir tanesi burada duruyor arkadaşlar. Bakın, buralarda geziyor ve karşımıza çıktı. Evet, şu anda bize ok atacak. Oklardan kaçıyoruz. Şimdi bununla mücadeleye girişeceğiz arkadaşlar. Evet, okumuzu çıkartalım. Ok seviyesi hala düşük. Yükseltemedik arkadaşlar, o yüzden sabit durmuyor. Evet, bu Varahalı gidiyor galiba arkadaşlar. Vazgeçti bize saldırmaktan. Evet, kendisi gidiyor. Tamam, öyleyse biz de arkasından gitmeyelim. Gerek yok arkadaşlar. Şurada bir şey gördüm. Bakın, ok var arkadaşlar burada. Oyunun bug'ı herhalde bu. Geçtiğimiz bölümde burada mücadele ettiğimiz Varahalılara atmış olduğumuz oklar buradaki yapılara saplanmış herhalde. O yapıları yıktığımız zaman da o oklar orada kalmış. Onları da toplayıp bu kısımdan yolumuza devam ediyoruz. Yukarıda bir balkon var, görüyorsunuz. Şurada da bir mağara girişi var arkadaşlar. Bu mağaranın girişinden bir kontrole başlayalım. Dikkatli bir şekilde giriyoruz. Evet. Mağaramızın girişi burada arkadaşlar. Yeni lokasyon açıldı. Karşımıza akrep var.
Evet, akrepleri öldürelim çünkü buradan geri dönüp çıkacağız. Yine karşımıza gelebilir bu akrep arkadaşlar. O yüzden tehlike arz etmemesi için balkonda herhangi bir şey göremiyoruz arkadaşlar bu mağarada. Ses geliyor arkadaşlar. Bakın yine Varahal'ın aşağıda geziniyor. Bunu ortadan kaldırırsak iyi olacak. Evet, vurduk. Yaraladık onu arkadaşlar. O da bize ok atıyor ama. Bakın, atmış olduğu ok sekti. Evet arkadaşlar, yaralandığı için düştü. Düştü ve onu ortadan kaldırdık çünkü şimdi yolumuza oradan devam edeceğimiz için bize tehdit oluşturabilir arkadaşlar bu Varahalı. Onun için onu ortadan kaldırdığımız iyi oldu. Şimdi daha güvenli bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Evet, akrepler oluyor. Bu akrepleri dilerseniz öldürebilirsiniz. Ancak tekrar geçeceğiniz bir güzergahsa mutlaka öldürün. Ama bir daha buraya girmeyeceğimiz için bu mağarada herhangi bir şey yok çünkü. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, karşımıza çıkan yiyecekleri alıyoruz mutlaka arkadaşlar. Bunlar bize lazım olacak. Karbonhidrat seviyesi için muz. Muz gerekli bize arkadaşlar. Evet, yılan var arkadaşlar. Tam yanından geçtik. Bizi zehirlemeden oradan kurtulduk arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru yine dağların kenarlarından, dağların eteklerinden mağaraları keşfetmeye devam ediyoruz. Şu yola doğru bir gidelim. Orada bir mağara girişi vardı ama bu tarafa bir bakalım önce arkadaşlar. Buralarda herhangi bir şey var mı? Sinek sesleri geliyor arkadaşlar. Bazen bu sinek sesleri geldiği zaman ağaçlarda asılı olan cesetler bulabiliyoruz. Onun için kontrol edebilirsiniz bu sinek seslerini duyduğunuz zaman. Evet, yeni bir lokasyon burada. Yeni bir lokasyon var. Bir mağara girişi arkadaşlar. İçeriye giriyoruz ancak kapalı bir alan değil, açık bir alan. Büyük bir alan. Hem bu tarafa yol var hem bu tarafa. Şimdi burası derin bir yine bir giriş var orada. Ayrı bir yer var. Burada bir ışık görüyorum arkadaşlar. Bakın, karşıda bir ateş yanıyor. Hemen oraya gidelim hızlı bir şekilde. Muhtemelen Muagi üyesi var. Evet. Evet. Yaralı olarak bekleyen bir kabile üyesi. Hemen yardım ediyoruz güven kazanmak için ve pansumanı uyguluyoruz. Kurtardık arkadaşımızı ve güven kazandık burada da arkadaşlar. Bunlar bizim güven seviyemizi yükseltiyor. Bu taraflara bakalım. Başka bir şey var mı? Bir kontrol edelim. Bazen kayalar da olabiliyor. Efsane çözmemiz gereken kayalar da olabiliyor bu bölgelerde arkadaşlar. Evet, yolumuza buradan devam edelim. Akrepler, örümcekler bakın orada var. Bunlara dikkat ederek yolumuza buradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, köprü gibi bir yer var burada. Buradan karşıya doğru bir yürüyelim bakalım. Evet bakın arkadaşlar, bir figür bulunan bir kaya. Üzerinde figür bulunan bir kaya. Burada yine bir efsane var. Konumu da veriyorum arkadaşlar. Buranın konumu bu şekilde. Evet, burada hem bir yaralı kabile üyesi bulduk hem de bir taş. The base should be made from wood. Evet, bir efsane daha burada bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, kayaları artık açmaya başlıyoruz. Bir kısmı açıldı kayaların. Zanaatkar efsanesi ile alakalı bir kayayı daha burada açmış olduk arkadaşlar. Buradan yolumuza devam edelim. Karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, bu mağara çok fazla girişleri olan bir mağara arkadaşlar. Bir yerden giriyorsunuz, başka bir giriş karşımıza çıkıyor. Evet, bir akrep. Bunları mutlaka öldürelim. Bakın, buradan başka bir
giriş daha var. Burada başka bir, hem bu tarafa bir yol gidiyor hem bu tarafa bir yol gidiyor. Biz önce şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bir akrep daha burada var. Bu akrepler zehirliyor arkadaşlar. Bunları ortadan kaldırırsanız iyi olur. Burada yukarıda bir yol var ama arkadaşlar buraya nasıl çıkılıyor hiç bilmiyorum. Onun için şimdilik şu taraftan devam edelim yolumuza. Oradaki yol bitiyor. Şurada bir giriş var. Biz bu taraftan yolumuza şimdilik devam edelim. Evet, konumu da tekrar gösterelim. Bakın başka iki giriş daha var. Bu taraftan girelim. Büyük ve derin mağaralar var arkadaşlar. Bu dağların kenarlarından giderek bu mağaraları bulabiliyorsunuz. Evet, şimdi yolumuza buradan uzun bir yol bakın devam ediyoruz. Bu mağarada yaralı bir Muagi üyesi bulduk. Şurada bir çıkış var. Bir efsane bulduk arkadaşlar. O efsaneyi çözdük. Zanaatkar efsanesini çözdük. Şurada da bir çıkış var arkadaşlar. Şu aşağıda bir yer var. Şurada bir yol var. Önce şu aşağıyı bir kontrol edelim. Herhangi bir şey var mı diye. Buralarda kayalar bulunabiliyor. Evet, bakın varahalların da sesi geliyor arkadaşlar buralarda. Kabile üyeleri var. Saldırgan kabile üyeleri var buralarda. Onlar da karşımıza çıkabilir. Her an tetikte olmamız gerekiyor. Evet, şurada bir yol vardı arkadaşlar. Bir geçiş var. Bu tarafa doğru geçelim buradan. Ama herhangi bir şey göremiyoruz burada. Evet, bakın karşımıza bir kaya çıktı yine. Bir kaya daha çıktı buradan geldiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza. Burada bakalım ne efsanesi. A belly? Ne From the scale efsanesi of the var. biggest fish. Evet arkadaşlar. Yine zanaatkar efsanesi. Bakın birçoğunu çözdük. 3 tane kaya kaldı. Zanaatkar efsanesinden 3 tane açılacak kaya kaldı. Onları bulacağız. Ve diğer efsaneleri açacağız. Bu kayaları açtığımız zaman burada bize bir bulmaca çıkacak arkadaşlar. Bulmamız gereken bir şey söyleyecek. Bize bir mesaj verecek. O bulmacayı çözeceğiz. Bu kayaları açmamızın sonucunda. Evet, burada da bir kısa bir yol var ama burada herhangi bir şey bulunmuyor. Yine yolumuza buradan devam ederek şuradan çıkalım arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın konum bu şekilde. Artık haritanın üst kısımlarındayız. Sesler geliyor arkadaşlar. Burada kabile üyeleri var galiba. Evet, karşıda görüyorum arkadaşlar. Karşımızda bir tane Farahalların kampı bulunuyor arkadaşlar, bakın. Küçük bir kamp burası. Bunu yıkacağız ama kabile üyesi nerede? Arkadaşlar tam arkamdaymış. Son anda fark ettim. Bakın. Tam arkamdan beni takip ediyormuş bu da. Son anda fark ettik. Evet, son anda fark ettik ve ortadan kaldırdık. Etkisiz hale getirdik. Burada küçük bir kamp kurmuşlar. Genelde gündüzleri kampın olduğu bölgede geziyorlar arkadaşlar. Akşam olduğu zaman geliyorlar bu kampa. Evet, 5 güven kazandık. Onun için burada gündüzleri eğer bu kampları bulursak dikkatli olalım, çevresinde dikkatli olmamız gerekiyor. Şuradan aşağıya bir yol iniyor. Çok tehlikeli bir yola benziyor arkadaşlar ama bir şey var mı acaba burada? Bakın burası aşağı iniyor. Herhangi bir şey burada yok galiba. Çok fazla da kendimizi tehlikeye atmadan yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet, bu kabile üyesini de burada ortadan kaldırdık. Evet, bizim okumuzu da alalım buradan. Tekrar alabiliyoruz bu attığımız oku. Arkadaşlar şu
arıların olduğu bal peteklerini de vurarak düşürebiliriz. Bunları vurarak düşürdüğümüz zaman arılar kaçıyor. Arılar kaçıyor buradan. Bal peteğini alabiliyoruz. Dilersek bu bal peteğini yiyebiliriz. Bize hayati değerlerimizi yükseltir. Gıda olarak kullanabiliriz. Veya pansuman olarak da kullanabiliriz. Arkadaşlar bu bal peteğinden pansuman yapabiliyoruz. Bakın üretme kısmında bu bal peteğini ve yaprak bandajı bir araya getirdiğimiz zaman bal pansuman oluyor ve bu şekilde de kullanabiliyoruz. Bal pansuman olarak da kullanabiliyoruz bunu. Etkili bir pansumandır bu da. Şimdi buradan evet, burada bir kampı ortadan kaldırdık ve yolumuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet, bir karınca yiyen var ve karınca yuvası var arkadaşlar burada bakın. Üzerinizde zırh olmazsa bu karınca yuvalarının yanından geçerken isilik kapabiliyorsunuz. Evet, bu da akıl sağlığınızı düşürüyor, sağlığınızı düşürüyor arkadaşlar. Onun için zırh varsa herhangi bir zararı olmuyor. Burada bir giriş var arkadaşlar. Buradan gireceğim ama bir örümcek sesi geliyor. Şu otların arasında bakın. Bir örümcek var. Evet, yolumuza devam edelim. Yine akrep çıkabilir, örümcek çıkabilir. Bakın bir tarantula daha çıktı karşımıza. Evet, onu da kaldırdık ortadan. Dikkatli bir şekilde yolumuza buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, buraya gelmiştik. Burada kayayı çözdüğümüz yer burası. 2 tane giriş vardı arkadaşlar burada. Şurada kaya vardı. O kayadaki efsaneyi okuduk. Buradaki girişten girmiştik. İleriden yolumuza devam etmiştik. Şurada da bir yol var. Buraya bakalım. Bu yol bizi nereye götürecek? Burada herhangi bir şey var mı? Bir kontrol edelim burayı da arkadaşlar. Evet, burası şu aşağıki kısımları gezmiştik arkadaşlar. Tamam, aşağıki kısımları gezdik. Bu mağarayı da gezerek bitirmiş olduk. Şu yoldan gelmiştik. Şuradan gelip buradan ileri doğru gittik. Evet, ileri doğru gittik buradan. Orada bir efsane daha, bir kaya daha vardı arkadaşlar. O kaya efsanesini çözmüştük hatırlıyorsanız. Zaman zaman konumları da size gösteriyorum. Bu konumları not alabilirsiniz. Daha sonra kendiniz oynarken de buradan konumları bularak bu bölgelerdeki efsaneleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şuradan çıkmamıştık. Buradan çıkalım. Bakalım bu yol nereye gidiyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir yere geldik. Yeni bir lokasyon açıldı burada. Ve şuradan bir mağara girişi daha var arkadaşlar. Yüksek bir bölgedeyiz. Yine buradan bir giriş daha var. Bakın ne kadar büyük mağaralar. Derin mağaralar ve farklı girişleri olan mağaralar. Ve buradan çıktık. Tamam. Buradaki mağaraları da gezerek bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın konumda mağaraların lokasyonları açılmış bulunuyor haritada. Çözdüğümüz efsanelerin, o kayaların lokasyondaki yeri de, haritadaki yeri de, lokasyonu da belli arkadaşlar. Evet. Buraya bakalım. Burada geniş bir alan var böyle. Geniş bir alan var arkadaşlar. Şöyle gezinelim buralarda biraz. Yol bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru yine dağın eteklerinden yolumuza devam ediyoruz. Dağın kenarından gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bir mağara bulabiliriz. Mağara girişi varsa hemen mağaranın içine giriyoruz. Burada çoğunlukla efsanelerin bulunduğu yerler mağaralar. Mağaraları gezmemiz gerekiyor onun için. Burada da böyle bir bölge var arkadaşlar. Şuradan çıkış var hatta. Yani bu çıkışın ne olduğunu ileride çözeceğiz. Burada bir bölge var. Burada arkadaşlar
akşam olduğu için, akşam oluyor, hava yağmurlu, basit bir kamp kurarak burada bir gece vakit geçirdikten sonra yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Evet, burada basit bir baraka kuracağız ve ondan sonra yolumuza devam edeceğiz bir gün sonra. Evet arkadaşlar, burada biraz bir gün bekledik. Enerjimizi topladık, dinlendik, kampımızı yaptık ve sabah olduktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Yine dağların kenarlarından herhangi bir mağara bulabilecek miyiz diye veyahut da Muagi köyünün güvenini kazanabileceğimiz herhangi bir şeyle karşılaşacak mıyız diye buralardan yolumuza devam ediyoruz ve burada yol bitiyor arkadaşlar, bakın aşağıdan devam ediyor yol. Aşağıya giden bir yol aramamız gerekiyor. Konum itibariyle arkadaşlar, konum olarak da gösterelim nerede olduğumuzu. Aşağıya giden bir yol bu taraftan bulup alt kısımdan yine dağların kenarlarından yolumuza devam ediyoruz. Muagi köyü, evet arkadaşlar, zehirlendik maalesef burada. Hemen pansuman uygulamamız gerekiyor. Susuzluğumuz da artıyor bu arada. Şimdi zehirlendiğimiz için enerjimiz de düşecek. Evet, ne diyorduk? Muagi köyü arkadaşlar, dağların çevrelemiş olduğu bir bölgenin tam ortasında bulunuyor. Onun için bu çevre, dağların çevrelediği bu kenarlardan gidip buralardaki mağaraları önce keşfediyoruz. Öncelikle buradaki mağarada yapacağımız görevler, Muagi köyünün güvenini kazanmak için yapmamız gereken görevleri keşfediyoruz. Bakın aşağıda da bir yol var arkadaşlar. Yine bir aşağıya daha ineceğiz. Oraya inmemiz gerekiyor. Oraya da bir yol bulmamız gerekiyor. Şu bölgeye inmemiz gerekiyor. Bu taraftan gidelim. Yine yol arayalım arkadaşlar. Burada bir mağara görmüştüm. Bakın arkadaşlar, burada bir mağara var ama buradan geçiş yok. Şu tarafta herhalde geçişi. Bir kontrol edelim o tarafları da. Evet, bir çocuk sesi geliyor arkadaşlar, bakın. Aşağıda çocuk var. Bu çocukları kurtarıp köye götürüyoruz. Arkadaşlar, Muagi köyünden kaçırılmış olan çocuklar bunlar. Ormanın çeşitli yerlerinde bu çocuklar bulunuyor. Bu çocukları bulup kurtarıp geri köye götürmemiz gerekiyor. Bu da bize güven kazandırıyor. Burada çok değişik geçişler, yollar var. Arkadaşlar, buralardan gidelim. Bakın çocuk orada. Bir mağara çıktı karşımıza. Az önce yukarıdan baktığımız mağaranın girişi de buradanmış arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, bu mağarada da bulduk yine bir kaya. Evet, bir kaya da burada bulduk arkadaşlar. Bakalım hangi efsane bu? Zanaatkar efsanesi değil arkadaşlar. Bu lanetli su da değil. Evet, yeni açtık bunu. Bakın, Uluyan Ruh diye bir efsane yeni açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu efsane sonuncu efsane. Bu ormanın, bu haritanın bu kısmındaki. Evet, 4 tane efsane bulunuyor. Bu efsaneleri çözeceğiz. Diğer 3 efsaneden bir kısmını, hatta bazılarının birçoğunu çözdük, bulduk ve yine
efsaneleri çözmeye devam ediyoruz. Aşağıya ineceğiz ama şuradan bir bakalım arkadaşlar. Bir mağara, başka bir mağara girişi var mı? Burada bir yeni lokasyon verdi ama herhangi bir şey yok arkadaşlar. Kemikler falan var burada. Burada kemik var. Susuzluğumuz arttığı için buradan su içelim bir miktar. Su ihtiyacımızı bir miktar karşıladık. Arkadaşlar yine sülük yapıştı bakın. Hem de 5 tane sülük yapışmış. Burada 5 tane sülük yapışmış arkadaşlar. Bu sülüklerin her biri bir seviye düşürüyor akıl sağlığımızı. 5 tane yapıştıysa God, I'm 5 thirsty. seviye düşürür arkadaşlar. Onun için bir an önce o sülüklerden kurtulmamız gerekiyor. O çocuğu kurtaracağız arkadaşlar ama bundan önce çok susadık. Zehirlendiğimiz için hayati değerlerimiz hızlı bir şekilde düşüyor. Su içeceğiz ancak güvenli olmayan sudan içmek zorunda olduğumuz için mantar topluyoruz. Evet bakın parazit kaptık ve bu topladığımız mantarlarla I need to rest. bu paraziti gidereceğiz. Su seviyemizi yükselttik. Hemen topladığımız mantarlarla evet su seviyemizi yükselttik. Topladığımız mantarlarla da parazitleri giderdik arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. O çocuğu kurtaracağız ama arkadaşlar şu anda enerjimiz bir hayli düştü. Bunun için biraz enerji toplamamız lazım ve ateşimizi düşürmemiz gerekiyor. Burada uyuyacağız. Solucan kapabiliyoruz. Evet dedim ve solucan da kaptık arkadaşlar. Solucanları gidermek için de bakın sol kolumuzda bir solucan var. Bunları da kemiklerden yapmış olduğumuz, kemikleri işleyerek yaptığımız kemik iğneyle önce soluncanı çıkartıyoruz. Ardından pansuman uyguluyoruz. Bir süre sonra bu da geçecektir. Şu anda enerjimizi bir miktar yükselttik. Bir miktar enerjimizi yükselttik. Muzları da alalım. Şimdi buradan çocuğu kurtaracağız arkadaşlar ama bu çocuk kaçtığı için bak konum olarak da yerini gösterelim. Çocuğun olduğu yer burası arkadaşlar konumu. Bu çocuklar bizden kaçıyorlar. Onun için arkadaşlar bu çocuğun yanına yavaş yavaş yaklaşmak yerine hızlı bir şekilde koşacağız. Önce biraz daha su içelim. Su seviyemiz yükselsin. Çünkü bir hayli düştü. Mantarlarımız var. Bu turuncu mantarlarla parazit giderebiliyoruz. Bir seviye düşürüyor paraziti. Evet biraz da karbonhidrat seviyemizi yükseltelim. Ve yağ seviyemizi yükseltelim. Güzel. Şu anda bu enerjiyle bu çocuğu alıp köye götürebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde arkasından koşup yakalamaya çalışacağız. Bakın hemen kaçmaya başladı. Kaçıyor ve manevra yapıyor arkadaşlar. Evet. Enerjinin yüksek olması bunun için önemli burada. Çocuğu kovaladığımızdan dolayı koşmak zorunda kalıyoruz ve enerji seviyemiz yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Evet bu enerji seviyesi çocuğu yakalamamız için bize yetti. Şimdi çocuğu köye götürüyoruz. Bir önceki çocuk ağlıyordu, bu çocuk ise gülüyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan aşağıya inmemiz gerekiyor şimdi. Köy bu tarafta. Evet. Bakın buraları da gezeceğiz. Buraları da gezip buraları da keşfetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buralara daha gelmedik. Burada da mağara girişleri var.
Buralara da gelmemiz gerekiyor. Şu karşı tarafa geçmemiz gerekiyor. Buradan ama buralarda varahallar da geziyor arkadaşlar. Bunlar bize saldırırsa çocuğu kaybedebiliriz elimizden. Kaçabilir. Çocuğu elimizden düşürürsek tekrar kaçmaya başlıyor. Onu yakalamak zorunda kalmayalım diye bu taraftan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda bakın buraya kurmuşlar bir yapı. Orada oturuyor arkadaşlar. Bizi görmedi. Eğer görse bize saldırabilir. Ya koşmak zorunda, kaçmak zorunda kalacağız. Veyahut da çocuğu bırakıp onunla çatışmak zorunda kalacağız. Sonra çocuğu tekrar yakalamak zorunda kalacağız. Bunlarla uğraşmamak için hiç onlara bulaşmayalım. Yolumuza devam edelim. Zaten kamp alanımıza da geldik. Çocuğu köye bırakacağız şimdi. Tabii koşabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk varken yine koşabiliyorsunuz. Üzerinizde çok fazla ağırlık olmaması gerekiyor. Çantamıza dikkat edelim. Yoksa çocuğu taşımakta güçlük çekiyoruz. Ve çocuğu köye getirdik. Şöyle bir yer var. Buraya çocuğu bırakıyoruz arkadaşlar ve köyün güvenini kazanmış bulunuyoruz. Burada bize ödül olarak zaman zaman kumanya veriyorlar. Bundan da yiyerek hayati değerlerimizi yükseltelim arkadaşlar. Evet, bakalım 350 güven seviyesine ulaştık. 350 güven seviyesine ulaştık arkadaşlar. Evet, ancak daha 1000 olması için biraz daha fazla güven seviyesi gerekiyor. Bu ateşte yiyeceklerinizi pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu göstereyim. Bakın burada bir kurutucu var. Buraya etleri koyabilirsiniz. Etleri buraya koyduğunuz zaman yalnız çiğ olarak koymanız gerekiyor. Pişmiş olarak koymuyor. Çiğ olarak buraya etleri koyduğunuz zaman burası kurutucudur. Etler burada kurutuluyor ve daha sonra bu köye geldikçe protein seviyesini özellikle yükseltmek için bu etleri burada kullanabilirsiniz. Burada pişirip de yiyebilirsiniz. İki seçenek de mevcut. Evet, ben daha önce buraya etleri koymuştum bakın. Şimdi protein seviyem düştüğü için buradan protein seviyesini yükselttik arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Buranın bu avantajı kullanabilirsiniz. Şimdi kamp bölgemize doğru giderek oyunu burada kaydedeceğiz. Bir sonraki videoda buradan tekrar görevleri yapmaya, köyün güvenini kazanmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.